Zeus'u hep gökyüzünün karizmatik yöneticisi, elinde şimşekle poz veren, tanrıların kralı olarak biliyoruz ya. Aslında onun hayatı sarayda, ağzında altın kaşıkla, altın beşikte falan başlamıyor. Zavallım, Girit'te nemli bir mağarada, sanki peşinde mitolojik bir mafya varmış gibi gizli saklı büyüyor. Peki neden? Çünkü babası Kronos'un gelecek kaygısı tavan yapmış durumda. Olay şu, Zeus'un babası Titan Kronos, kendi babasını devirip tahta geçiyor. Tam, oh be, koltuğu da kaptım derken babası ona şöyle bir veda konuşması bırakıyor. Güle güle evladım. Ama günün birinde senin çocukların da seni tahttan edecek, haberin olsun. Hadi eyvallah. Peki Kronos ne yapıyor dersiniz? Şimdi mantıklı davranan bir karakter ne yapar? Muhtemelen önlem alır. Ne bileyim terapiye gider, güvenliği arttırır. Kronos ne yapıyor? Bir değil, iki değil, tam 5 çocuk yapıyor. Diyeceksiniz, madem bu kadar korkuyordu, neden bu kadar çocuk yaptı? İşte orası tamamen mitolojik bir dram. Neyse sonrasında işler iyice karışıyor. Kronos'un gelecek kaygısı tavan yapmış, uykusu hak getire. Sonunda buldum diyor. Kendi çapında bir çözüm buluyor. Çocukları doğar doğmaz hop mideye. Hepsini midesine hapsediyor. Evet, yanlış duymadın. Adam taht koruyacağım diye bebekleri kasaya kitler gibi midesine kilitliyor. Şimdi ortada mideye girmemiş bir tane bebek var. Minik kahramanımız Zeus. Bebek Zeus. Kahramanımız Zeus mağarada büyüyor. Ama öyle ormanda kendi kendini yetiştiren çocuk filmi gibi düşünme. Kendisi resmen gizlilik sözleşmeli büyütülüyor. Hani şirketler yeni projeleri saklar ya, işte o seviyede bir gizlilik. Onu besleyen büyüten kim? Amalthea isimli bir keçi. Evet, yanlış duymadık. Tanrıların kralı adayını bir keçi büyütüyor. Ama sadece keçi yok. Neredeyse bir koruma ekibi var. Crotes denilen savaşçılar bebek Zeus ağladıkça gürültü çıkarmak için zıplayıp dans ediyorlar. Kalkanlarını şakırdatıyorlar. Neden? Çünkü Titan Kronos duyarsa "Aa, benim yeni bebeğim doğmuş" deyip yine mide kasasına kaldıracak maalesef. Neyse zaman geçiyor, Zeus büyüyor. O minik mağara bebeği artık genç bir tanrı. Özgüven yerinde, hedef belli. Babasının koltuğunu alacak. Peki nasıl? Doğrudan kapıyı çalıp "Baba, ben geldim, taht lazım" diyecek hali yok. Kronos bu. Adam evhamın cizimleşmiş hali. Zeus önce zekasını kullanıyor. Gidiyor Titanlardan biri olan Metis'le işbirliği yapıyor. Metis de strateji departmanı gibi çalışan bir Titan zaten. İkili bir plan yapıyorlar. Kronos'a özel bir iksir hazırlıyorlar. Böyle mis gibi rahatlatan ada çayı falan sanma. Bu iksir Kronos'un zamanında midesine hapsettiği bütün kardeşleri tek tek çıkarmasını sağlayacak. Kronos iksiri içiyor ve hop 5 kardeş geri geliyor. Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon. Sanki yıllardır valizle midesinde seyahat etmişler gibi çıkıyorlar birdenbire. Kronos buna hazırlıklı değildim. Şokuyla meşgul. İşte o anda kardeşler birleşiyor. Bu öyle bizim bildiğimiz sarılmalı, gözyaşlı bir aile birleşmesi değil. Bu, toplandık mı? Güzel. Şimdi tahtı geri alıyoruz toplantısı. Bundan sonra Kronos'un Titan sayfasıyla Zeus'un ekibi arasında dev bir savaş çıkıyor. Titanomakia. Videolarımda daha önce 1500 kez falan bahsettim herhalde ama bu açıdan hiç konuşmamıştık. Futbol maçına benzetsek, Kronos tarafı yılların tecrübesi, Zeus tarafı genç ve dinamik kadro. Savaş uzun, bol gürültülü, bol şimşekli. Zeus elinde şimşeklerle ortalığı stadyuma çeviriyor. Dağlar gök gürültüsüyle inliyor ve final. Zeus ve ekibi savaşı kazanıyor. Kronos ve Titanların çoğu etkisiz hale getiriliyor. Yerin altı olan Tartaros'a hapsediliyorlar. Taht resmen el değiştiriyor. İşte o mağarada hayata en zor seviyede başlama dramı yaşayan minik Zeus artık Olympus'un yöneticisi. Yani evrenin yöneticisi. Gökyüzü departmanı onun. Şimşekler onun. Kararlar onun. Daha ne olsun? Ne kariyer yolu ama. İnsan LinkedIn'e koysa kimse inanmaz. Neyse. Yönetim Zeus ve ekibine geçince Zeus, hadi çocuklar artık kendi düzenimizi kuralım diyerek Olimpos Dağı'na iyice yerleşiyorlar. Ama bu dağ öyle bildiğin bir dağ değil. Tanrıların gökyüzü plazası. Saraylar, toplantı odaları hepsi tek dağın içine tıkılmış. Olimpos mitolojinin Netflix dizisi çekmeye en uygun yeri bence. Zeus tabii ki yönetici koltuğuna oturdu. Dediğimiz gibi gökyüzü yönetimi, şimşek departmanı, evrenin güvenliği. Adam mitolojinin operasyon müdürü gibi çalışmaya başlıyor resmen. Şimdi
Herkes yerini aldı mı? Elbette. Peki aksiyon burada bitti mi? Tabii ki hayır. Olimpos'ta heyecan, macera hiçbir zaman bitmez. Bu sefer de Gaia devreye giriyor. Gaia kim? Toprak ana. Yani evrenin bizzat kendisi. Zeus'un başı bu sefer gerçekten belada. Titanların, devlerin, tanrıların tümünün atası ona karşı. Şimdi neler oluyor de neler. Gaia yeni atraksiyonlar yaratıyor. Ama bu bir sonraki heyecan verici videomuzun konusu. O yüzden gelecek hafta Zeus'un maceralarına dalmaya tam gaz devam. Kaçırma, üzülürsün. O yüzden haftaya bekliyorum. Ve şimdi geldik klasik kapanışımıza. Arkadaşlar bakın ne olur Allah aşkına beğenin, likelayın, yorum yapın. A bile yazsanız vallahi kabulüm. A yazıp kaçanları da severiz. Sonuçta biz büyük bir aileyiz. Mitolojik hikayeler ailesiyiz. Ayrıca varsa mitolojik bir merak, içine dert olmuş bir tanrı sorusu. Ecem ya şu hikayeyi de anlat da dinleyelim. Ya da sadece dertleşmek isterseniz hepsini aşağı bırakın. Ben buradayım, okuyorum, gülüyorum, cevap veriyorum, mutlu oluyorum. Mitolojik ve keyifli hikayeler ailesi olarak her yorum bir çay, her beğenide bir sarılma etkisi yapıyor bende. Bak bunu bilimsel açıklayamadım ama bu etki kesin. Bundan eminim. Evet arkadaşlar haftaya devam ediyoruz. O zamana kadar Olimpos rüzgarı sizden yana essin. Şansınız bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.